Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 3-6 ay arası bebekler için bir patik çalışması. Patiğin yapılışı gerçekten çok kolay. İki şişle dikişsiz olarak çalışılıyor. Sadece bağcık için tığla bir bağcık örüp geçiriyoruz ve işlemleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için önemli. Gelelim ayrıntılara. Taban uzunluğu yaklaşık olarak 10,5 santimetre. Patiğimizi örmeye bilek bölümünden başlıyoruz. İçi boş bir kanal örüyoruz. Daha sonra haroşa örerek topuğa kadar geliyoruz. İlmekleri 3 gruba ayırıyoruz ve yanlardan birleştirerek topuğu oluşturuyoruz. Devamında haroşa örgüyle tabanı örüyoruz. Gittikçe ilmekleri eksiltiyoruz. Orta bölümde 9 ilmek kalınca yine yanlardan birleştirerek üst bölümü örüyoruz. Bağcık için burada ön bölümde 2 ilik açıyoruz. Daha sonra ön tarafı çalışıp işlemleri tamamlıyoruz. Bağcığı örüp geçiriyoruz. Bütün işlemler bu kadar. Yapılışı gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da bu patiği rahatlıkla örebilirler. Hem görüntüsü çok şık hem de çok kullanışlı bir patik arkadaşlar. Gelelim gerekli malzemelere. 4 numara şiş kullandım. Çekimde kolaylık olsun diye ben yuvarlak şiş kullandım. Sizler iki ayrı şişle de örebilirsiniz. 100 gramı 250 metre olan orta kalınlıktaki bir bebe yünüyle ördüm. 50 gramdan az ip gidiyor arkadaşlar. Ayrıca dikiş işlemleri için bir yün iğnesi, birkaç ayraç ve bir tığa ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Patiği örmeye bilek bölümünden başlayacağız. Buradan ilmek alıp önce topuğu öreceğiz. 25 ilmek alıyorum. Her iki şişimi de kullanıyorum. ...25 ilmek aldım. Şişin birini çıkartıyorum. Örmeye başlıyorum. İlk sırada ilmek sayısını 2 katına çıkartacağız. Son ilmeğe kadar olan bütün ilmekleri 2 kez örüyorum. Ön kanadını ördükten sonra aynı ilmeğin arka kanadını alarak bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 2 ilmek elde ettim. Son ilmeğe kadar bu şekilde örmeyi sürdürelim. Her ilmeği çifter örerek toplam 48 ilmek oldu. Son ilmekte kenar ilmek. Bu ilmeği ters örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi içi boş bir kanal öreceğiz. Bunun için ters ilmekleri örmeden kaydıracağız. Düz ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde 4 sıra öreceğiz. Bir sıra ördük. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden kaydırıyorum. Sırada ters ilmek var. İpim ön tarafta. Bu ters ilmeği örmeden sağ şişe kaydırdım. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. Bir ilmek ters ilmek kaydırıyorum. Bir düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum.
Kenar ilmekten önceki ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. İpim ön tarafta, son ilmeği de ters örüyorum. İkinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Üçüncü sırada yine ilk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeğimiz düz ilmek. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmekleri örmeden kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmekten önceki ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi dördüncü sıraya başlıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. Sırada ters ilmek var. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Dördüncü sıranın sonuna geldim. Kenar ilmekten önceki ters ilmeği kaydırıyorum. Kenar ilmeği de ters örüp dördüncü sırayı tamamlıyorum. Şimdi beşinci sıraya başlayacağız. Bu sırada sağ ve sol kenarlarda birer delik açacağız bağcığı geçirmek için. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki 3 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Son 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeği arka taraftan alıyorum. Düz ilmeği de ön taraftan tekrar sol şişe geçiriyorum. Buradaki 2 düz ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. İpi ön tarafa alıyorum. Sıradaki ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Daha sonra bir ilmek ekliyorum. Yine burada ikinci ters ilmeğimiz var. Bu ikinci ters ilmeği de örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Burada iki ters ilmeği yan yana getirdik. Araya bir ilmek ekledik. Devam ediyorum. Son 4 ilmek kalana kadar aynı şekilde ters ilmekleri kaydırıp düz ilmekleri örüyorum. Beşinci sıranın sonuna geldim. Son 4 ilmekten önce bir değişim yapıyorum. Buradaki ilk 2 ilmeği alıyorum. Düz ilmeği ön taraftan, ters ilmeği arka taraftan tekrar sol şişe geçiriyorum. Buradaki ters ilmeği örmeden almıştım. Bir ilmek ekliyorum. Sıradaki ters ilmeği kaydırıyorum. 2 düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Burada da bir ilmek eklemiştik. Kenar ilmeği de ters örüyorum. 5. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 6. sırada ilk kenar ilmeği kaydırıyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Eklemiş olduğum ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. İp ön tarafta, düz ilmeği örüyorum. Yine aynı şekilde ters ilmekleri örmeden alıp düz ilmekleri örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Altıncı sıranın sonuna geldim. Burada da eklemiş olduğum ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. İp ön tarafta, düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği kaydırıp kenar ilmeği de ters örerek 6. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 7. sıraya başlıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri kaydırıyorum. Burada eklemiş olduğumuz ilmeğimiz düz ilmek örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yedinci sıranın sonuna geldim. Yine eklemiş olduğum ilmeği burada da düz örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum.
düz ilmeği ördükten sonra kenar ilmeği de ters örüp dönüyorum. 8. sıraya başlıyorum. 8. sırada yine ters ilmekleri kaydırıp düz ilmekleri örüyorum. Sekizinci sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Şimdi 9. sırayı örerken haroşa örgüye geçeceğiz. Aynı zamanda eklemiş olduğumuz ilmekleri tekrar kapatacağız ve ilmek sayısını 25 ilmeğe düşüreceğiz. Kenar ilmeği kaydırıyorum. Sıradaki düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Arka kanatlarını alarak 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Yanındaki ters ilmeği de alarak ikisini birlikte düz örüyorum. Birer ilmek eksilterek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeği de birlikte örüyorum. Ters olarak kenar ilmek. Sırayı tamamlıyorum. Şişimde toplam 25 ilmek kaldı. Dönüyorum. 10. sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Bundan sonra haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 10. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 11. sıraya başlayacağım. Hem ön yüzde hem arka yüzde düz örerek haroşa örgüye devam edeceğiz. Toplam 14 sıra daha öreceğiz. Öndeki haroşa diş sayısı 8 diş olunca topuğu toparlamaya başlayacağız. Bir diş oldu. Şimdi 14 sıra haroşa örelim. İlk başlangıçtan itibaren toplam 16 sıra haroşa ördüm. Ön yüzdeki diş sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş. Şimdi topuğu örmeye başlayacağız. İlmekleri de ben işaretledim. Bu ayracın sağ tarafına 8 ilmek ayırdım. Bu ayracın da sol tarafına 8 ilmek ayırdım. İki ayraç arasında da toplam 9 ilmek var. Şimdi haroşa örerek devam edeceğiz. Bu ilmeğe kadar öreceğiz. Ayraçtan önceki son ilmeğe kadar ördüm. Şimdi bu ayracı çıkartıyorum. Bu ilmekle birlikte burada kenarda bırakmış olduğum 8 ilmekten ilkini alarak birlikte öreceğiz ve ilmekleri gittikçe eksilteceğiz. İkisini birlikte düz öreceğim. İlmeğin yönünü değiştiriyorum ilk ilmeğin. Arka kanatlarını alarak düz örüyorum. Dönüyorum. Bu ilmeğe kadar örüyorum. İp önde. Bu ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz devam ediyorum. Şimdi bu ayracı da çıkartıyorum. Bu ilmeği örerken bir ilmek de bu kenardaki ilmeklerden alacağım. İkisini birlikte ters örüyorum arka tarafta. Dönüyorum. Ön yüzdeyim tekrar. İp arka tarafta, bu ilmeği örmeden kaydırıyorum. Devam ediyorum. Dokuzuncu ilmeği örerken bir ilmek daha alıyoruz bu taraftan.
Her iki ilmeğin de arka kanatlarını alarak birlikte düz örüyorum. İkinci ilmeği eksilttim. Dönüyorum. Ters taraftayım. İp önde. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. 9'uncuyu örerken ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek de bu taraftan eksilttim. Dönüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örüyorum. 9'uncuyu örerken her iki ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Bu şekilde kenardaki ilmekler bitene kadar eksiltmeyi sürdürelim. Topuk bölümünde 7'şer ilmek eksilttim. Şimdi son ilmekleri eksilteceğim. 8. ilmekleri. Sol kenardaki eksiltmeyi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu tarafta ilmekleri eksilttim. Dönüyorum. Haroşa örerek bu kenara kadar devam ediyorum. Dokuzuncu ve 10. ilmekleri birlikte ters örerek son ilmeği de bu tarafta eksilttim. Şişimde toplam 9 ilmek kaldı. Şimdi bu taraftan 8 ilmek ekleyeceğim. Örüp geleceğim. Bu taraftan da 8 ilmek ekleyeceğim. Ters taraftan ilmeklere batacağım. İpimi arka tarafa alıyorum. İlk kenar ilmeğe şu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sırayla devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeği aldım. Tam burada kanalın bittiği yerde son ilmeğimizi alıyoruz. Dönüyorum. İlmekleri haroşa örüyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden kaydırıyorum. Devam ediyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. Şişimde toplam 17 ilmek oldu. Şimdi bu taraftan da 8 ilmek alacağım. İlk kenar ilmeğe bu sefer ters taraftan batıyorum. Ön taraftayım. Şöyle kenar ilmeğin altından batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sırayla devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dönüyorum. Bütün ilmekleri haroşa örüyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Son ilmeğe kadar haroşa örmeye devam ediyorum. Son ilmeğe kadar haroşa ördüm. Son ilmeği de ters örüyorum. Kenar ilmek dönüyorum. Şişimde toplam 25 ilmek oldu. Kenarlardan 8'er ilmek ekledik. Eklemeden sonra da bir diş haroşa oldu. 7 diş haroşa olacak şekilde 12 sıra daha haroşa örelim. Örerken ilk kenar ilmeği kaydırıyoruz. Son ilmeği de ters örüyoruz arkadaşlar. Toplam 12 sıra ördüm. Burada ilmek ekledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa oldu. Şimdi kenarlardan birer ilmek eksilterek daraltmaya başlayacağız. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek sağ kenarda eksilttim.
Haroşa örerek son 4 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonunda son 4 ilmek kaldı. İlk 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek de bu kenarda eksilttim. Bir ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ters tarafta son ilmeğe kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Kenar ilmeği örmeden kaydırıp devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği ters örüp sırayı tamamlayıp dönüyorum. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Her ön yüze geldiğimizde 3. ve 4. ilmeği örüp bir ilmek sağ kenarda eksilteceğiz. Sıra sonuna gelmeden son 4 ilmekten ilk ikisini birlikte örüp bir ilmek de bu kenarda eksilteceğiz. Kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlayacağız. Arka tarafta da yine haroşa örerek devam edeceğiz. Toplam 9 ilmek kalana kadar bu şekilde eksiltmelerimizi sürdürelim. Sağ ve sol kenardaki eksiltmeleri tamamladım. Sağ tarafta 8, sol tarafta da 8 ilmek olmak üzere toplam 16 ilmek eksilttim. Şişimde de 9 ilmek kaldı. Burada yan kenarlarda ilmek eklediğimiz sıranın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diş haroşa oldu. Şimdi dönüşte bir sıra daha ördüğümüzde 15 diş olacak arkadaşlar. Dönüyorum. Kenar ilmekten sonra bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Son ilmek de dahil olmak üzere. Şimdi burun bölümünü çalışacağız. Buradaki kenar ilmeklerden yine sırayla ilmek toplayacağız. Ters tarafta olduğum için ipi ön tarafa getiriyorum ve ilk kenar ilmeğe arka yani ön yüzden aşağıdan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Şişimde toplam 10 ilmek oldu. Dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden şu şekilde sağ şişe kaydırıyorum. Haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek var. Şimdi bir ilmek de bu kenardan alıyorum. Ön yüzdeyiz. Ön taraftan batıyorum. Bir ilmek aldım. İlmek sayısı 11 oldu. 13 ilmek olana kadar bu şekilde artıracağım. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Devam ediyorum haroşa örmeye. Son ilmeği de haroşa örüyorum. Ters taraftayız. İpi ön tarafa getiriyorum. Ön yüzden şöyle ikinci kenar ilmeğe batıp bir ilmek alıyorum. İlmek sayısı 12 oldu. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek. Bir ilmek daha alıyorum. Ön yüzden batıyorum. Şişimdeki ilmek sayısı 13 oldu. Şimdi bütün ilmekleri haroşa öreceğim. Ve ilmek eksiltmeye başlayacağım. Şişimde toplam 13 ilmek var. Dönüş sırasında 12. ve 13. ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Ters taraftayım. Buradaki ilmek sayımız 13 olacak. Hiç değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi 12 ilmek var şişimde. Ters tarafta olduğumuz için ön yüzden sıradaki kenar ilmeğe batıyorum. Bir ilmek ekliyorum. Yine şişimdeki ilmek sayısı 13 ilmek oldu.
Dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 12 ve 13. ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Şişimde 12 ilmek var. Şimdi sıradaki kenar ilmeğe ön taraftan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Şişimde yine 13 ilmek oldu. Dönüyorum. 11 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 12. ve 13. ilmeği birlikte örüyorum. Yine şişimde 12 ilmek var. Ters taraftayız. Ön taraftan sıradaki kenar ilmeğe batıyorum. 13. ilmeği alıyorum. Yine şişimde 13 ilmek oldu. Bu şekilde örerek bu köşelere kadar öreceğiz ve ön bölümü çalışacağız arkadaşlar. Köşelere gelene kadar bu şekilde örgümüzü sürdürelim. Buradaki şişimizdeki ilmek sayısı hep 13 ilmek olacak arkadaşlar. Eksiltmeleri de yapacağız. Yine buradan 11 ilmek öreceğiz. 12. ve 13. ilmeği birlikte öreceğiz. Daha sonra bir ilmek ekleyeceğiz. Son eksiltmeleri yapıyorum. Tam köşedeki son ilmeği alıyorum. Ters taraftayım. Dönüyorum. Bir ilmek de burada alacağım ve eksiltme işlemini tamamlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. 12 ilmek oldu. Son kenar ilmeğine batıp bir ilmek de bu taraftan ekliyorum. Ön bölümü tamamladım. Şimdi bu bölümü çıkıntıyı çalışacağız. Dönüyorum. Kenar ilmeği düz örecekmiş gibi alıyorum. Devam ediyorum. Son ilmeğe kadar haroşa örüyorum. Son ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. Bir gidiş bir de dönüş sırası öreceğim. Kenar ilmeği kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Son ilmeğe kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Son eksiltmelerden sonra 2 diş haroşa örmüş oldum. Şimdi ön bölümde bağcığı çıkartmak için 2 delik açacağız ve birer ilmek eksilteceğiz eğim vermek için. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Bu ortadaki delik bölümü olacak. Bir ilmek düz örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir haroşa ilmek ördükten sonra kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kaldı. Devam ediyorum.
Kenar ilmeği kaydırıyorum. Haroşa örüyorum. Artırmış olduğum ilmekleri de. Son ilmeği ters örüp dönüyorum. Şimdi bir gidiş bir de geliş sırası öreceğiz. Yine kenarlardan birer ilmek eksilteceğiz. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Son ilmeği ters örüp dönüyorum. Ters tarafta bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Bu sırada şimdi birer ilmek daha eksilteceğim. Kenar ilmeği kaydırıyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksilttim. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. 3 haroşa ilmek ördüm. 4 ilmekten ilk ikisini birlikte örüp bir ilmek de bu taraftan eksilttim. Bir ilmek haroşa örüp kenar ilmeği örüp dönüyorum. Kenar ilmeğe kadar bütün ilmekleri haroşa devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Şimdi bütün ilmekleri keseceğim. Kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sırayla ilmekleri önce düz örüyorum. Sonra üzerinden geçirip bir ilmek eksilterek devam ediyorum. Burada düzgün durması için son iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Örme işlemini tamamlıyorum. Bu şekilde. İpi kesiyorum. İlmeklerin içinden ipi çekiyorum. Bir iğneye geçiriyorum. İpi ilmeklerin içinden şu şekilde geçirip arka tarafa çekiyorum. Aradan yürütüyorum. Bir kez ipi sabitliyorum. Burada kesiyorum. Şimdi sıra geldi bağcık örmeye. 1 metre ip ayırıyorum. Ve buradan ilmek alıyorum. İlmeği sabitledim. Ayırmış olduğum ipi tığın üzerinden aşırıyorum şu şekilde. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar ipi tığın üstüne geçirip iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde ip bitene kadar bağcık örüyorum. İp bitene kadar ördüm. Daha sonra ipi kesiyorum. Şu şekilde iki ipin ucunu düğümlüyorum. Sıkıca düğümledikten sonra ipin tam uç kısmından fazlalık ipleri kesiyorum. Bu şekilde ipin ucunu bir çatal iğneye geçirip kanaldan geçireceğim. Buradan açmış olduğumuz delikten ipi geçiriyorum.
Daha sonra alttan bu ön bölümdeki sağ taraftaki delikten geçirdim. İğneyi çıkartıyorum. Diğer delikten de diğer ucunu geçiriyorum. Şu şekilde bağcığını bağlıyorum. Örme işlemlerini tamamladım. Şimdi kalıba geçireceğim. Daha düzgün gözükecek kalıba geçirdiğimizde son halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, patiği kalıba geçirdim. Kalıpta çok daha şık duruyor gördüğünüz gibi. Taban bölümü bu şekilde. Topuk kısmı dikişsiz, iki şişle kolayca örülebilecek bir patik. Hem ayakta da çok şık duruyor. Kullanışlı bir patik arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.